Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ben Deniz Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size kesirlerin birbirine dönüştürülmesi konusunu anlatacağım. Yani tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirmek, bileşik olan kesirleri de tam sayılı kesir haline getirmek. Çeşitli örnekler yapacağım. Tabii ki her zaman olduğu gibi soru çözümleri de sizlere göstereceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Tam sayılı kesri bileşik kesre nasıl çeviriyoruz? Şimdi bakın 4 tam 2 bölü 7 kesrini şöyle yapıyoruz. Buradaki tam kısım olan 4 ile aşağıdaki paydayı çarpma yapıyoruz. Şuraya bir işaret koyalım. Çarpma yapacağımızı anlayalım. 4 kere 7 28. Sonra üstteki pay kısmı ile de bulduğumuz 28'e bunu ilave ediyoruz. Topluyoruz yani. Ne oldu? 30. Bulduğumuz bu 30 sayısını üste yazıyoruz pay kısmına ve paydamız 7 olarak kaldı. Yani buradaki 4 tam 2 bölü 7 kesri 30 bölü 7 oluyor. Ve bu ikisi birbirine eşit tabii ki. Devam edelim. 6 ile 10 sayısını çarpıyorum. 60 oldu. 3'ü de topluyorum. Toplama işareti koyalım. 63 oldu. Paydamız bakıyoruz 10. Yani 6 tam 10'da 3 kesri 63 bölü 10'muş. Hemen örnek bir soru çözelim. 5 tam 8'de 3 eşittir A bölü B olduğuna göre A artı B kaçtır? Ne yapalım? Hemen bileşik kesire çevirelim. 5 kere 8 40. 3 de burada 43. Yazalım. Bölü B harfi evet payda olacak. Yani 8. Şimdi A harfi 43 oldu. B harfi 8 oldu. Ne yapacağız? Bunları diyor topla diyor. 43 ile 8'i toplayacağız. Artı 8 eşittir. Cevabımız 51 ve C şıkkını işaretleyeceğiz. Gelelim bileşik kesirleri tam sayılı kesir haline getirmek. Örneğimize bakalım. 17 bölü 3. Şöyle yapacağız. Bakın 17 bölü 3 dilimle de söyledim zaten. Yani 17'yi 3'e böleceğiz. Normal bölelim burada. Kaç defa var? 5 kere. 5 kere 3 15. Çıkarıyorum 2 kaldı. Şimdi buradaki kısım tam kısım olacak. Yani şu bölüm olan kısım 5 tam diyeceğim. Kalanları üste yazacağım pay kısmına. Ve paydamız 3. Zaten buradan da anlarsınız. Demek ki 17 bölü 3 5 tam 2 bölü 3'e eşitmiş. Ve tam sayılı hale getirdik. 28 bölü 6. Ne yapıyorum? 28'i 6'ya bölüyorum. Kaç defa var? 4 defa var. 4 kere 6 24. Kalan 4 oldu. 4 tam diyorum. Kalanı üste yazıyorum 4 ve paydamız 6. 4 tam 4 bölü 6'ya eşitmiş 28 bölü 6. Hemen bir soru çözüyoruz. 54 bölü 7 eşittir A tam B bölü C olduğuna göre A çarpı C artı B işleminin sonucu kaçtır diyor. Burada şıkları yazmadım. Yani klasik bir soru çözeceğiz şimdi. 54'ü 7'ye bölüyorum. Hemen yapalım. 7 kere 7 49. Çıkarıyorum. 5 kaldı. Ne oldu şimdi? 7 tam 5 kalan yukarıya ve paydamız 7. 7 tam 5 bölü 7 oldu. Şimdi A harfi 7, B harfi 5, C harfi de 7. A ile C'yi çarpalım diyor. Hemen yazalım şöyle parantez içerisinde. A harfi 7 idi, C harfi 7 ve sonra B harfiyle toplayalım. Yani 5. Eşittir 7 kere 7 49 artı 5 şöyle gösterelim hem eşittir 54. Demek ki cevabımız 54'müş. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi başka sorular da çözelim. Bu konuyla ilgili karşınıza çıkabilecek özellikle yazılıda ve diğer sınavlarda soru örnekleri hazırladım. Şöyle birinci sorumuz 28 bölü 5 büyüktür K harfinden olduğuna göre K yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Şimdi K harfinin yerine gelebilecek en büyük doğal sayıyı bulabilmem için şunu tam sayılı hale getirmem gerekiyor. Yani 28 bölü 5'i hemen ne yapıyorum? Tam sayılı hale getiriyorum. 5 defa var. 5 kere 5 25. Kalan 3 oldu. Yeni halini yazalım. 5 tam 3 bölü 5 oldu. Ve bu büyüktür diyor K harfinden. Şimdi bakın burada 5 tam var. Bir de biraz fazla var değil mi? 3 bölü 5 kadar da fazlası var.
O zaman ben K harfinin yerine kimleri koyabilirim? Mesela 6'yı koyamam. Çünkü bu taraf küçük olacak. 5'i koyabiliyorum değil mi? Başka? 4'ü koyabiliyorum. 3, 2, 1 ve 0. Buradaki doğal sayıları koyabiliyorum. Şimdi ne diyor? Buradaki K harfinin yerine gelebilecek en büyük doğal sayı diyor. O zaman benim buradaki cevabım kaç olacak? 5 olacak. Ve bu şekilde yaptık. İkinci sorumuz şöyle. 30 bölü 4 eşittir diyor. 7 tam üçgen bölü 4. 3 tam 4 bölü 9 eşittir. Kare bölü 9 ise kare ile üçgeni çarpma yapın diyor. Şimdi bakın şunu bulabilmek için ne yapmalıyım? 30'u 4'e bölmeliyim. Bölüyorum. Evet, kaç defa var? 7 defa var. Zaten buradan da anlarsınız. 7 kere 4 28. Kalan ne oldu? 2 oldu. İşte bu. Üçgen 2'ymiş. Üçgene şuraya 2 yazalım. Kareyi bulalım. Kareyi de şöyle yapıyoruz. Bunu bileşik kesire döndüreceğiz. Yani 3 ile 9'u çarpıyorum. 3 kere 9 27. 4 daha 31. O zaman burası da 31'miş. Karede 31 oldu. Ve ne diyordu? Bunların çarpımının sonucunu soruyordu bana. 31 çarpı 2 ne yapar? 62 yapar. Cevabımız 62 oldu. Sıra geldi 3. soruya. 6 tam 2 bölü 5 kesrinde kaç tane birim kesir vardır diyor. Bu haliyle kaç tane birim kesir olduğunu bulabiliriz aslında. Ama bileşik kesire çevirirsek daha kolay buluruz. Gösterelim. Şimdi 6 çarpı 5 30. 2 ile de topluyorum 32. 32 bölü 5. Bakın buradaki üstteki pay kısmından 32 tane birim kesir olduğunu anlarız. Demek ki cevabımız 32 tane birim kesir var. Cevabı bulduk. Bu haliyle de bulabiliyorduk. Bakın 2 tane burada var. 6 tamın içinde de her bütün 5'e kesileceği için 6 çarpı 5 30 tane burada oluyor. 2 tane de burada oluyor 32. Ama bazen bu aklınıza gelmeyebilir. En iyisi bunu bileşik kesire çevirdiğiniz zaman buradan rahatça görebiliyorsunuz. Dördüncü sorumuz şöyle. 64 bölü 12 eşittir diyor. A tam B bölü C ise A, B ve C'yi toplayın diyor. 64'ü 12'ye bölelim. Tam sayılı hale çevirelim kesrimizi. 5 defa var. 60 oldu. Kalan 4. Yazalım. 5 tam 4 ve paydamız 12. Ne oldu şimdi? A harfi 5 oldu. B harfi 4 oldu. 12 de C harfi oldu. Eşittir. 9, 12 daha ne oldu? 21. Cevabımız o zaman burada 21'miş. Bu şekilde yaptık. Beşinci soru, aşağıdakilerden hangisi 3'ten büyüktür diyor. Yani 3 doğal sayısından hangi kesir büyük? Ne yapmalıyız? Tabii ki tam sayılı kesire çevirmeliyiz. 15'i 9'a böldüğümüz zaman acaba ne oluyor? Bir defa var. Kalan 6 şöyle oluyor. 1 tam 6 bölü 9 oluyor. Ve buradaki bu kesir 3 doğal sayısından küçük. Çünkü 1 tamla başlıyor. Bunu istemiyoruz. Şuna bakalım. 18 bölü 6. 3 defa var. Kalan 0. O zaman buradaki 18 bölü 6 3 tam demekmiş. 3 doğal sayısı. Ama eşit yani. 3'ten büyük değil B şıkkı. Bunu da istemiyoruz. Şuna bakalım. 16 bölü 5. 16'yı 5'e bölelim. 3 kere 5 15. Kalan 1. Ne yapıyorum? 3 tam 1 bölü 5 oldu. Ve buradaki kesir 3'ten büyük. Neden büyük? Çünkü burası da 3 tam ama bunun fazlası var. 1 bölü 5 kadar da fazlası var. Demek ki 3 doğal sayısından büyük. O zaman bizim burada cevabımız C şıkkı olacak. İşaretleyelim. D şıkkına da bakalım. 29 bölü 10 2 defa var. 20 oldu. Yani bu kesir 2 tam 9 bölü 10 oldu. Ve 3'ten küçük bir tam sayılı kesir. Ne yapalım? Diğer kağıdımıza bakalım. Son sorumuz 6. soru. Şimdi burada birçok karşılaştırma var. Yukarıdaki karşılaştırmalardan kaç tanesine küçüktür işareti konmalıdır diyor. Şimdi burada 2 doğal sayısı var. Burada 12 bölü 5 var. O zaman ben şu 12 bölü 5'i ne yapmalıyım? Önce bir tam sayılı hale getireyim. 2 kere 5 10 oldu. Ve ne oldu? Kalan 2. Yani buradaki kesir 2 tam 2 bölü 5 oldu. Ve karşısında 2 var. Peki bu küçük mü? Değil. Yani işaret böyle oluyor.
Çünkü bu taraf büyük. Yani 12 bölü 5 büyük oluyor. Çünkü bunun fazlası var. O zaman bunu istemiyoruz. Bize şu şekilde küçüktür işareti konacakları gerekiyor. Bu lazım değil. Şuna bakalım. 4 tam 2 bölü 7 ve burası ne acaba? Ne yapalım? 32'yi hemen 7'ye bölelim. 4 kere 7 28. Ne kaldı? 4 kaldı. Yani burası 4 tam 4 bölü 7. Peki buradaki kesirle buna baktığımız zaman bu taraf küçük değil mi? Çünkü 4 tam 4 tam. Tamam. Yandakilere bakalım. 2 bölü 7 4 bölü 7. O zaman burası küçüktür işareti. Bu bize gerekiyor. Bir tane bulduk. Diğerine bakalım. 6 ve 36 bölü 5. Hemen 36'yı ne yapalım? 5'e bölelim. 5 kere 7 35. Kalan 1. Yani buradaki ne oldu? 7 tam 1 bölü 5 oldu. Ve 6'dan daha büyük değil mi? O zaman ne olacak? Buraya küçüktür işareti gelecek. Bir tane daha bulduk. 2 tane oldu yani. Peki şuna bakalım. 11 bölü 3. Hemen kenarda bölelim. 11'i 3'e böldük. 3 kere 3 9. 2 kaldı. Ne oldu şimdi? 3 tam 2 bölü 3 oldu. Peki bu kesir 4'ten küçük müymüş? Evet küçükmüş. 3 tamla başlıyor. O zaman şöyle işareti yapabiliriz. Demek ki 3 tanesinde doğru işaret konmuş. Yani bu işaret konmuş. O zaman cevabımız burada C şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.